Meksika, Mayalardan Azteklere kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyaya yayılmış zengin ve leziz mutfağıyla iştah kabartan, geniş kartal ağlarıyla korku ve merak uyandıran, salsa sosu gibi baharatlı, tequila gibi sarhoş edici, Frida Kahlo gibi sürrealist sıcak ve coşkulu bir Latin ülkesi. Adını Aztek İmparatorluğu'na katılan Meksika kabilesinden alan ülke, Kuzey Amerika'nın güneyinde yer almakta. Batıda Pasifik Okyanusu, doğuda Karayip Denizi ve kuzeydoğuda Meksika Körfezi arasında bulunan ülke, kuzeyde Amerika sınırında olup Guatemala ve Belize ile komşu olduğu güneydoğuya doğru daralarak bir üçgeni andırır. Maya, Meksikana, Zapotekler, Toltekler ve Aztekler gibi yerli ve kadim uygarlıkların yaşadığı Meksika, 1521'de Herman Cortes liderliğinde İspanyollar tarafından fethedilmiştir. Meksika toprakları, Aztek İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılmasıyla 300 yıl boyunca İspanyol Krallığı'nın sömürge yönetiminde kalmış, 1810 yılında İspanyollara karşı başlatılan bağımsızlık mücadelesi, 1821 yılında Meksika'nın bağımsızlığını kazanmasıyla son bulmuştur. Ülke bağımsızlığının ardından 1846 yılında Amerika-Meksika Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla toprakların 1/3'üne denk gelen kuzeydeki bölgelerden çekilmek ve buraları Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakmak zorunda kalmıştır. Kaliforniya bu bölgelerden biridir. Aynı şekilde Teksas da aslında Meksika topraklarındaydı. Fakat savaştan birkaç yıl önce kendi isteğiyle Meksika'dan ayrılıp tek başına ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürmeye başladı. 1848 yılından sonra kendi isteğiyle Amerika topraklarının bir parçası olmayı kabul etti. Meksika, 1861'de dış borçları nedeniyle Fransa tarafından işgal edildi ve 2 diktatörlük dönemi yaşadı. 1910'da gerçekleştirilen Meksika devrimiyle diktatörlük rejimine son verildi ve ülke yönetimi günümüzdeki halini aldı. Meksika, yaklaşık 29 milyon kişilik nüfusu ile dünyanın 10. en kalabalık ülkesi. Nüfusun %21'ini yerliler, %25'ini yerli ve Avrupa karışımı melezler, %47'sini Avrupa veya Beyaz Avrupa soyundan gelen beyaz Meksikalılar, geri kalan %7'lik kısmı ise diğer milletler oluşturmakta. Meksika, 32 federal yapılanmadan oluşuyor. Ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri Meksiko. Meksiko, 2021 tahminlerine göre yaklaşık 22 milyon kişilik nüfusu ile dünyanın en kalabalık 10. şehri. Ülkede resmi bir dil olmasa da en çok konuşulan dil ve hükümetin fiilen dili İspanyolca ve dünyanın en çok İspanyolca konuşulan ülkesi. Ayrıca ülkede 68 farklı yerli dil konuşulmakta. Meksikalıların büyük bir çoğunluğu mestizo olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma ne herhangi bir yerli kültürle ne de İspanyol kültürel mirasıyla tam olarak özdeşleşmediklerini, bunun yerine hem yerli hem de İspanyol geleneklerinden unsurları içeren kültürel özelliklere sahip oldukları anlamına gelir. Devrim sonrası hükümetlerin kasıtlı çabalarıyla mestizo kimliği, modern Meksika ulusal kimliğinin temeli olarak inşa edildi. Mestizo kimliği biyolojik bir kimlikten çok kültürel bir kimlik olduğundan ülkede güçlü bir etki elde etti ve halkın bütünleşmesini sağladı. Meksika'nın ekonomisi dünyanın 15. büyük ekonomisidir. Meksika, ekonomik iyileştirmeler ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticaretini geliştirmesi sonucu büyümeye devam etse de, kentsel ve kırsal nüfusla kuzey ve güney eyaletlerinde zengin ve fakir arasındaki büyük boşluklar hala belirgindir. Çözülmemiş konulardan bazıları altyapının iyileştirilmesi, vergi sisteminin çağdaşlaştırılması ve iş yasaları ve gelir eşitsizliğinin azaltılmasını içerir. OECD raporuna göre 36 ülke içinde en düşük vergi yükü Meksika'nındır. Dünya Bankası raporuna göre de iş yapma kolaylığı açısından dünyada 190 ülke içinde 60. sırada yer almakta. Para birimi Meksika pesosu olan ülkede asgari ücret günlük 7 ve 10 dolar arasında değişmekte. Meksika 18 Latin Amerika ülkesi arasında Venezuela ve Küba'dan sonra en düşük asgari ücret uygulayan ülke. Meksika'da yaklaşık 2 milyon öğrenci ile 2000 kadar enstitü ve üniversite var. Yüksek öğretim kurumlarının büyük bir bölümü düşük kalitede. Üniversitelerin çoğunluğu Meksiko şehrinde bulunmakta. 2017 sonrası eğitime katılımdaki büyümeye ve son zamanlardaki sıçramalara rağmen ülkenin yüksek öğretime kayıt oranı hala diğer büyük Latin Amerika ülkelerinin çok gerisindedir. Örneğin üniversite kayıt oranı 2017'de Meksika'da %38 iken Brezilya'da %50, Kolombiya'da %59 ve Arjantin'de %89'du. Meksika, coğrafi konumundan dolayı Latin Amerika ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında uyuşturucunun transferi konusunda önemli bir köprü görevi görmekte ve bundan dolayı kartellerin çok güçlü ve etkin rol aldığı bir ülke konumuna gelmektedir. Yıllardır çeşitli kartellerin genişleyip çok güçlü bir konuma gelmesi, devletin bu örgütlenmelere müdahalesini zorlaştırmaktadır. Devlet, Güney Amerika'da büyük güç sahibi olan bu kartellere 2006 yılında operasyon başlatmış ve çatışmalarda toplam 60 binden fazla insan ölmüştür.
Buna rağmen karteller ülkede hala etkin bir şekilde rol almakta. Karteller Facebook ve Samsung gibi dünya devi şirketlerden kat ve kat fazla para kazanıyor. Yıllık gelirleri İsveç ve Belçika gibi ülkeleri geçiyor. Kartellerin bu kadar yaygın olmasından dolayı en çok sorulan soru ülkenin güvenli olup olmadığı. Ülke abartıldığı kadar güvensiz değildir. Semtler ve mahallelere göre hem güvenli hem güvensiz yerler bulunmakta. Ama turistik yerler dahil ülkenin çoğu yeri güvenli. Yine de bazı durumlara dikkat etmek gerekiyor. Gece saatlerinde ülkede dolaşmak tehlikeli olabilir. Ayrıca kimse yoldan geçen taksiyi durdurmanızı tavsiye etmiyor. Genellikle çoğunluk Uber kullanıyor ya da taksi duraklarına kime çalıştığı belli olan araçlara biniyor. Ülkede birçok karışıklık olsa da hayat renkli ve canlı. Çok sıcakkanlı olan insanlar genelde mutlular. Hatta Meksikalı çocuklar dünyanın en mutlu çocukları sıralamasında 2. sırada yer almakta. Kibar, yardımsever ve centilmenler. Meksikalılar için aile çok önemli. Bu yönleri ve misafirperverlikleriyle Türk toplumuna benzerler. Eğer misafirliğe giderseniz sizi çok sıcak karşılayıp yemek yemeniz için ısrar edeceklerdir. Bu sıcak Latin halkı eğlenmeyi sever. Müzik ve dans hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Meksikalılar genelde rahat ve yavaştır. Günlük hayatta acele etmezler. İşler de yavaş ilerler. Örneğin bir iade işlemi 2 saate kadar sürebilir. Genelde müstakil evlerde yaşarlar ve her evin girişinde açık bir İncil bulunur. Boğa güreşi Meksika'da çok sevilen bir eğlencedir. Ülkedeki bir diğer önemli ve ilginç festival de Ölüler Günü Festivali'dir. İnanışa göre ruhlar Ölüler Günü sırasında dünyaya dönerler. Cennetin kapılarının 31 Ekim gece yarısında açıldığına ve çocukların angelitos olarak adlandırılan ruhlarının 24 saat boyunca aileleriyle olduğuna inanılıyor. 1 Kasım çocukların ve azizlerin günü olarak bilinirken 2 Kasım'da ise yetişkinlerin ruhlarının ziyarete geldiğine inanılır ve gün sonunda kutlamalara mezarlıklarda devam edilir. Meksika denince akla gelen ilk şeylerden biri de binlerce yıllık mutfağıdır. Azteklerden Mayalara kadar bölgenin eski yerlilerinin mutfak kültürüyle İspanyol, Fransız ve Karayip mutfaklarından etkiler taşıyan Meksika mutfağı çok zengin ve lezzetlidir. Meksika mutfağı 2010 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Yemekler genellikle bol baharatlı ve acıdır. Ülkede çeşitli lezzetlerde ve renklerde 90'dan fazla biber çeşidi yetiştirilir. Biber tüketiminde dünyada ilk sırada yer alan ülkede biber eklenmemiş yemek neredeyse hiç yoktur. Avokado, çili ve salsa sosu neredeyse her yemekte bulunur. Meşhur yemeklerine bakarsak et, tavuk ya da balıktan yapılan fajita, içine envai çeşit ürünün koyulduğu tortilla ekmeği, yapımı dönere benzeyen taco yemeği ve acılı tatları çok meşhurdur. Ülkede tekila tüketim fazladır ve ayrıca dünyada kişi başına en çok kola tüketilen ülkedir. Ülke birçok ilke imza atmıştır. Domatesin ana yurdu Meksika'dır. Mısır ve kakaonun da ilk kez bu ülkede yetiştirildiği varsayılmaktadır. Meksika, kovboy kültürünün doğduğu yerdir. 20. yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen ressam Frida Kahlo Meksikalıdır. Coyoacan'daki en popüler müze olan Frida Kahlo Müzesi de Meksiko'daki en çok ziyaret edilen müzelerden biridir. Başkent Meksiko'da 1910'da Meksika'nın bağımsızlığının 100. yıl dönümünde Osmanlı vatandaşları tarafından ülkeye hediye edilen Saat Kulesi yer almaktadır. Kulenin üstünde Osmanlı cemaatinden Meksika'ya Eylül 1910 ibaresi yazılıdır. Dünyanın en uzun ikinci kara sınırı Amerika-Meksika sınırıdır. Eski Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne Meksika sınırından izinsiz girenleri engellemek için Arizona, Teksas ve Kaliforniya eyaletlerinin sınırlarının bir kısmını kapsayan çelik bir duvar inşasına karar vermişti. Ancak yeni başkan Biden, duvar inşası için verilen tüm yetkilerin geri alındığını bildirdi. Meksika'da gezilecek ve yapılacak birçok aktivite vardır. Dünyanın 7 harikasından biri olan Maya şehri Chichén Itzá, dünyanın ilk sualtı heykel müzesi olan Musa, Meksika mutfağının başkenti ve güzel caddeleriyle Puebla, birçok etnik grubun yaşadığı, dünyanın en büyük metropol şehirlerinden Meksiko, Latin Amerika'daki en büyük ve en eski katedral Metropolitan Katedrali ve pembe rengiyle Los Colorados görülmesi gereken yerlerden. Los Colorados Gölü'nün pembe olmasının sebebi tuzlu ortamda gelişen kırmızı renkli yosundan, plankton ve tuz karidesinden kaynaklanıyor. 2000 yılında Meksika'da gümüş ve kurşun madeninde çalışan madenciler tarafından kazayla keşfedilen kristal mağarası da görülmesi gereken bir yer. Devasa kristaller dünya yüzeyinin neredeyse 300 metre altında yer alıyor ve bugüne kadar dünyada keşfedilen en büyük kristalleri içeriyor. Bu sıcak ve coşkulu Latin ülkesinde görülmesi gereken daha birçok yer bulunuyor. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Meksika hakkında bildiklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Videomuzu beğenip abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.